İnsan dediğimiz canlının bu hayatta her istediği olmaz. Bazen umudunu yitirir, hedefini şaşırır ve düşer. O an yeniden başlaması gerekir. İnsanın yeniden başlaması yüzeysel bir kararın ürünü değildir. O, insan ruhunun derinliklerinde patlayan sessiz bir çığlık, varoluşsal bir kırılma anıdır. Bu öylesine bir sayfa çevirme eylemi değil. Bilakis geçmişin ağırlığını ısıtlanarak o sayfaya yeni bir anlam kazanma cesaretidir. Bazen bu insanın kendi içiyle sessiz bir hesaplaşmasıdır. Bazen de kendi enkazından yeniden doğmaya razı oluşudur. Yeniden başlamak çoğu zaman dışarıdan görünmeyen ama içeride derin izler bırakan bir süreçtir. Kalbinin kıyısında beliren bir huzursuzluk, gözlerin gerisinde biriken bir hayal kırıklığı ya da sessiz bir gecede aniden duyulan o içsel fısıltı. İşte o ses bir davet gibidir. Kimi zaman bir dua olur, kimi zaman bir gözyaşı, kimi zaman da sadece artık böyle gitmez diyen bir iç ses. Ve tam da orada insan kendine döner. Yeniden başlamak, insanın kendi karanlığından geçerek aydınlığa varmasıdır. Kendi küllerinden doğmak. Yeni bir yöne yürümek, aynı yürekle, aynı geçmişle. Ama artık başka bir bilinçle, başka bir niyetle. Psikolojik olarak yeniden başlamak kolayca izah edilebilecek bir süreç değildir. İnsan çoğu zaman geçmişindeki bir davranıştan, bir tercihten ötürü derin bir suçluluk hisseder. Bazen pişmanlık hali gelir. Bazen insan kendi içinden tiksinir. Bu duygular doğru ele alınmazsa kişiyi içeriden çürütür. Ama aynı duygular doğru yöne evrilirse ruhun kabuğunu kırar, yeniye kapı aralar. Psikolojide bu sürece travma sonrası büyüme denir. Acının içinden geçerek olgunlaşmak, yıkımın içinden dirilişle çıkmak. Yeniden başlamak için önce duyguları tanımak gerekir. Onların inkarı değil, kabulüyle başlar değişim. Suçluluk yerini öz anlayışa bırakmalı, öfke bağışlamaya, çaresizlik ise eyleme dönüşmelidir. Ve en hayati adım kendini affetmek. İnsan kendine rağmen kendine şefkat gösterebildiği an dönüşümde başlar. Bu geçmişi unutmak değildir. Aksine geçmişin içinden anlam devşirerek bütünleşmek, ruhsal bir dengede yeniden doğmaktır. Yeniden başlamak sadece ileriye adım atmak değil, aynı zamanda geçmişin gözlerinin içine bakıp seni kabul ediyorum diyebilmektir. Her yara insanı şekillendiren birer öğretmene dönüşür ve psikolojinin dilinde bu yüzleşme insanın kendisiyle barışarak yeni bir hayata yelken açmasıdır. Felsefe açıdan yeniden başlamak bireyin özgürlüğünü ve iradesini keşfedişidir. Sartre'nin varoluşçuluğunda insan doğuştan tanımlı değildir. Bir kalıba dökülmemiş ham bir cevher gibidir. Ne olduğu değil, ne olmak istediği önemlidir. İnsan geçmişin zincirlerine mahkum değildir. Çünkü her karar, her tercih onu yeniden kurma imkanı sunar. Bu yönüyle yeniden başlamak kaderin pasif bir kabullenişi değil, iradenin aktif bir eylemidir. Kolay değildir elbette. Eski benliğini terk etmek, alışkanlıklarını kırmak ve bilinmezliğe adım atmak cesaret ister. İşte tam da burada Nietzsche'nin üst insan kavramı yankılanır. Kişi alt benliğini aşarak daha yüksek bir varlık düzeyine yönelmelidir. Felsefe bize şunu söyler. Yeniden başlamak bir tür ölüm ve diriliştir. Eski anlamlar ölür, yeni anlamlar doğar. Bu bir yok oluş değil, yeniden varoluş, hatta belki ilk kez sahici bir varoluştur. Varlığın kendi anlamını yeniden kurması. İşte felsefenin bize sunduğu en kıymetli armağan da budur. İslam insanı hatasız değil, tövbeye açık bir varlık olarak tanımlar. Tövbe kelimesi Arapçada dönmek anlamına gelir. Bu sadece günahlardan değil, aynı zamanda kaybolmuşluklardan, yorgunluktan, içsel boşluklardan Allah'a doğru bir dönüş ifade eder. Kur'an bu dönüşü bir bağışlama müjdesiyle karşılar. Zümer suresi 53. ayette geçen "Ey kendilerine zulmeden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyin" ifadesi ilahi merhametin sonsuzluğunu açıkça gösterir. Bu ayet sadece geçmişi temizleyen bir söz değil, insanın yeniden şekillenmesine vesile olan ilahi bir dokunuştur. İslam'da tövbe bir eylemsizlik hali değil, aksine aktif bir ahlaki dönüşümdür. Kalp pişman olur, dil itiraf eder, beden değişir. Tövbe, düşüncenin, niyetin ve davranışın birlikte dönmesidir. Ve bu dönüşümde kişi sadece Allah'a değil, kendi özüne de yaklaşır. Çünkü tövbe, psikolojik iyileşme ile manevi arınmanın kesim noktasında durur. Tövbe insanın içten çürümesini fark edip yeniden filizlenmeye karar vermesidir. O hatadan kaçmak değil, hatanın içinden geçerek Allah'a yönelmektir. Bir nehrin yatağını değiştirip başka bir yoldan denize ulaşması gibi. Aynı su, aynı öz ama artık başka bir akış. Ve bu yolculuk sadece dünyada değil,
ahirette de karşılığını bulan bir yol olur. Çünkü Allah kulunun her niyetini bilir, her geri dönüşü rahmetiyle kucaklar. Yeniden başlayan insan artık aynı insan değildir. Belki hala yorgundur, belki biraz kırık ama içindeki hakikate daha yakındır. Ve belki de hayat en çok bu anlarda anlam kazanır. İnsan geçmişin gölgesinden sıyrılıp Rabbinin nuruna yürüdüğünde yalnızca yönünü değil özünü de değiştirmiş olur. Bu noktada size bir kitap önereceğim. Profesör Doktor Abdülhalik Hasan Eşşerif'in Kur'an ayetleri ışığında Müslümanın hayatına tövbe. İslam inancının belki de en umut dolu kavramlarından biri olan tövbeyi Kur'an merkezli bir bakış açısıyla ele alan derinlikli ve oldukça etkileyici bir çalışma. Kitap sadece akademik bir tartışma sunmakla kalmıyor, aynı zamanda bir Müslümanın kalbine giden yolda içsel dönüşümüne rehberlik edecek manevi ve ahlaki bir yol haritası da çiziyor. Hem ilmi titizlikle hazırlanmış hem de manevi olarak insanın içine işleyen bir taraf var. Sadece zihni değil, kalbi de beslemeyi hedefliyor. Bu arada küçük bir parantez açmak istiyorum. Kitabı yayınlayan Asalet Yayınları'na gerçekten içten bir teşekkür borçluyum. Çünkü bu yayın evi yayınladığı eserlerde ticari kaygılardan çok samimiyetle ve halis bir niyetle hareket ediyor. Pazarlama ve dağıtım işleriyle ilgilenen Şükrü Bey'le yaptığım kısa bir görüşmede bile bunu hissettim. Gerçekten içten ve samimi bir şekilde bana yardımcı oldu. Reklam gibi algılanmasın lütfen. Sadece o samimiyeti hissettiğim için söylemek ve kendisine teşekkür etmek istedim. Hatta yayın evinin diğer kitaplarına da göz atarsanız bu dediğime hak vereceksiniz. Kitabın bence en dikkat çekici taraflarından biri tövbeyi yalnızca günahtan vazgeçmek gibi dar bir çerçevede ele almaması. Yazar tövbeyi Allah'a yönelmenin, kulluk bilincini yeniden hatırlamanın ve ahlaken arınmanın bir vesilesi olarak görüyor. Bu yaklaşım tövbeyi sadece bir pişmanlık hali olmaktan çıkarıyor. Onu aktif bir iman tazeleme eylemine dönüştürüyor. Eserde Kur'an'da geçen tövbe ayetleri detaylıca ele alınıyor. Ayetlerin hangi bağlamda indirildiği, dilsel yapısı ve taşıdığı mesajlar incelenmiş. Özellikle Tevbe, Bakara ve Nur surelerinde geçen ayetler üzerinden yapılan açıklamalar tövbeye dair Kur'an'ın nasıl bir bakış açısına sahip olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Kitapta tövbenin sahih bir şekilde kabul edilmesi için gereken şartlar da oldukça detaylı bir şekilde açıklanıyor. Pişman olmak, o günahı terk etmek, aynı hataya bir daha dönmemek konusunda kararlı olmak ve tüm bu süreci Allah'a samimi bir yönelişle yapmak. Bunların hepsi hem Kur'an'a hem de hadis kaynaklarına dayandırılarak anlatılmış. Özellikle ihlas yani samimiyet yazının altına kalın kalın çizdiği bir kavram. Tövbenin merkezinde bu samimiyetin olduğunu, gösterişten ya da korkudan değil, içten gelen bir dönüşle yapılması gerektiğini sürekli hatırlatıyor. Ve en güzel tarafı da şu, Allah'ın rahmet kapılarının tövbe eden her kul için sonuna kadar açık olduğu çok sık ve çok güçlü bir şekilde vurgulanıyor. Bu yönüyle kitap insanın hataları karşısında umutsuzluğa düşmeden her zaman Allah'a dönebileceğini ve affedilebileceğini anlatıyor. Bu da Kur'an'ın merhameti esas alan adalet anlayışının ne kadar derin ve kapsayıcı olduğunu gösteriyor. Yazar, peygamberlerin tövbelerine de özel bir bölüm ayırmış. Hazreti Adem'den başlayarak Hazreti Yunus'a kadar birçok peygamberin yaşadığı tövbe süreçlerini Kur'an'daki kıssalar üzerinden örneklendiriyor. Bu anlatımlar aslında insanın hata yapma potansiyelinin yaratılıştan geldiğini ve bu hataların ardından Allah'a yönelmenin ne kadar yüce bir ibadet olduğunu anlatıyor. Hatta peygamberlerin bile zaman zaman Allah'a yönelip af dilemeleri tövbenin sadece günahkar olarak görülen insanlar için değil, her bir kul için vazgeçilmez bir kulluk hali olduğunu gösteriyor. Tövbe bu kitapta bir zayıflık değil, tam tersine iman olgunluğunun bir işareti olarak sunuluyor. Eserin beni en çok etkileyen bir diğer yönü de tövbeyi sadece bireysel değil, toplumsal bir gözle bakması. Yani tövbe sadece kişinin kendi hatalarından dönmesi değil, aynı zamanda toplumların da yanlışlarından arınıp Allah'a yönelmesi gereken bir süreç olarak ele alınıyor. Ahlaki yozlaşma, sosyal adaletsizlik, toplumsal çöküş gibi meselelerin kökeninde ilahi çizgiden sapma olduğu hatırlatılıyor ve Kur'an'daki kavim kıssalarıyla bu fikir destekleniyor. Bu yönüyle kitap bugün dünyasına da çok net bir mesaj veriyor. Bir toplum helaka gitmeden önce kolektif bir tövbe ile yönünü değiştirmeli, adaleti yeniden tesis etmeli. Kitabın dili de oldukça dikkat çekici. Akademik bir ciddiyeti var ama aynı zamanda okuyucuyu yormayan, yumuşak, sade bir üslubu var. Ne kuru bir ders kitabı gibi ne de vaaz verici gibi yazılmış. Bilgi veriyor ama yargılamıyor. Düşündürüyor ama zorlamıyor. Ayet açıklamaları da çok güzel bir şekilde tefsirlerle desteklenmiş. Ama ağır ve karmaşık bir dille değil. Tam aksine herkesin anlayabileceği bir sadelikle sunulmuş. Sonuç olarak Kur'an ayetleri dışında Müslümanın hayatının tövbe sadece bir dini kaynak kitap değil, aynı zamanda bir içe dönüş, bir kalp yenilenmesi, bir ruh temizliği rehberi gibi. Tövbenin Kur'an'daki gerçek anlamını öğrenmek, bu eğilimi hayatın merkezine yerleştirmek ve Allah'a yönelme bilinci tazelemek isteyen herkesin okuması gereken bir kitap.
Bu anlamda kitap çağımız Müslümanlığa adeta yönünü yeniden bul diyen bir çağrı niteliğinde. Bu videoda yeniden başlamanın önemine psikolojik ve felsefi açıdan baktım. Bunun İslam'da karşılığı tövbe kavramına değindim. Bu konuların uzmanı olmasam da kitaplardan öğrendiklerimi aktarmaya ve bana göre toplumun eksik gördüğüm yanlarını göstermeye çalışıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu konu hakkında yorumlarınızı da bekliyorum. Hoşça kalın ve edebiyatla kalın.